Oh be! Sonunda. Ulan Türk okçu komutanı geldi lan. O da hem de açık alandaki okçu komutanı Türk'tür abi ya. İmkansız ya. İmkansızı başardı Rise of Kingdoms. Teşekkür ederim abi yani. Yeter ya. Canımız çıktı vallahi. Bugün iki komutanımız gelmiş. Birisi açık alanda Türk okçu komutanı ve birisi de garnizondur. Her ikisi de beraber inceleyeceğiz. Ancak bu inceleme sadece kendi düşüncelerimdir. Benim Türkçem az olabiliyor ya da siz anlamaya olabilirsiniz veya hatta ben anlamamış olabilirim. Yorumlarda beraber bunları da düzeltiriz ve bakalım son halimiz ne olacak, tekrardan video çekeriz. Ancak bugün bütün becerileri ben okuyacağım ve anladığım her şeyi size söylüyorum. Alparslan Türk komutanıdır. O yüzden Türk şerefine birer tane beğeni atmayı asla unutmayın. Okçu, çok yoğunluk, beceri, yetenek ağacı sahiptir okçu. Yani bu komutanımız Alparslan. Bakalım neler vardır. Arkadaşlar burada komutan becerilere geçiyoruz. Ve ben tak diye gittiğimde abi hedef türü tek yazıyor. Üzer miyim abi? Hiç üzmem. Niye üzmem abi? Burada gördüğünüz gibi Kenshi'de tek hedefli yazmıştır. Peki üzüldük mü abi? Üzülmedik. O yüzden üzülmeyin burada. Öfke gerekmesini de bin. Bakalım neler vardır burada. Hedef birliğiyle doğrudan hasar veriyor. Hasar faktörü 2000. Gayet güzel, gayet iyidir. Yüksek bir seviye değildir şu an ancak vardır. Bir şeyler vardır yani. 2000. Bu komutanın birliği ayrıca 10 saniye boyunca aslan ruhu etkisiyle sahip oluyor. Aslan ruhu etkisi nedir? Hedef birliğe her 3 saniyede bir delici etki yuku uygular. Delinmiş hedefler 5 bak delinmiş hedefler diyor. Yani bir hedef değil. Bu sadece bir komutanı vurmuyor. Tamam mı? O yüzden abi mutlu olalım mı şimdi? En azından bununla kendimizi şu an rahat bir şekilde teselli ediyoruz. 5 saniye boyunca her saniye ek hasar veriyor. Hasar faktörü 100. 5 saniye. 100, 200, 300, 400, 500. 500 buradan geliyor. 2000 de orada 2500. Daha ne olacak? Bu etki en fazla 3 kez birikebiliyor ve her yeni birikim kazandığında süresi sıfırlanıyor. 3 kez bitti mi tekrardan süre sıfırlanıyor. Tekrardan çıkartıyoruz abi ve yine de aynı şeye devam eder. Birinci becerisi gayet iyidir yani devam eder. İkinci beceriye gidelim. Oğuz okçuluğu. Oğuz okçuluğu eğer bu komutan açık alandaysa okçu birliklerin %25 sağlık alıyor. Yuh artık. Ve saldırı gücü de yani saldırıyı da %15 artırıyor. Toplam %40'lık bir stat. Daha bir şey gerek yok yani burada. İkinci beceride bir şey gerek yoktur ama yine de yazmıştır bir dünya. Çatışmaya bakın çatışmaya okçu birliklerin tamam onu gördük. Çatışmaya girdikten sonra ilk 10 saniye boyunca temel saldırıların %50 olasılıkla yani %50 şansla bil derme etki uygulama şansı vardır. Bekleme süresi 5. Delme etkisi nedir? Delme etkisi birinci beceride alıyoruz arkadaşlar. Burada tamamı 100 ya 500'a. Bunu tekrardan kazanıyor arkadaşlar. İlk 10 saniyede. Birinci beceri yani buradayız. Buradan kazanıyor. İkinci beceriden alıyor birinci beceriyi. 5 saniyede bir oluyor arkadaşlar. O yüzden 5-5 şu an başında. Birliğin aldığı iyileştirme miktarında %10 ve yürüyüş yani intikal hızı da %25 kazanıyor. %25 intikal hızı, %25 sağlık, %15 saldırı, iyileştirme faktörü de %10. Birinci becerinin de etkisini kazandırıyor arkadaşlar. Daha ne olsun 5-5-1-1 Bismillah başladık Alparslan'ı. İkinci becerisi de sağlamdır yani. Üçüncü becerisi abi bir roman yazmıştır. Burada belki benim de bir yanlışım olabilir. Belki sizin de yanlışın olabilir. Ya da hepimiz yanlış olabilir. Beraber bundan bir problem varsa söyleyin. Bu komutanın birliği uyguladığı her 5 olumsuz etki için 10 saniye boyunca iyilik severek etkisi kazanıyor. Burada diyor ki bu komutanın kıtası uyguladığı her 5 olumsuz etki için 10 saniye boyunca iyilik severek etkisi kazanıyor. 5 tane olumsuz etki yani 5 tane debuff. 5 kere bir şeye debuff ver abi. 10 saniye boyunca bu beceriyi alıyor arkadaşlar. Bu beceri nedir? Temel saldırıların hedef birliğin etrafında bulunan en fazla 3. Bakın temel saldırıların hedef birliğin etrafında bulunan en fazla 3 hedef dışı.
bakın en fazla 3 hedef dışı. Bizim bir hedefimiz var. Bir kişiye biz vuruyoruz, odaklanıyoruz. Tamam mı? Ondan harici 3 kişiye de düşman birliği. Seçme oranı %50'dir. Yani burada benim baldayım arkadaşlar, böyle bir şey söyleyeyim. Baldayım. Ben bir kişiye vuruyorum. Ondan harici benim %50 şansımla 3 düşman daha alacağım arkadaşlar. 3 tane düşmanı daha alacağım. Dikkate alacağım, yani buff vururum. Vururum abi, bunlar vururum. Ya vururum ya debuff vururum, tamam mı? Bunu anlayın. Yani bu komutan da tek hedefli değildir aslında. Bu hedef dışı birlikler bu komutan tarafından hedefe, birliğe uygulanan delme, zehir, yavaşlatma ve ek hasar dışındaki normal olumsuz etkilerde dahil olmak üzere 2 olumsuz etki veriyor. Yani diyor ki ben birisine vuruyorum. 3 kişiye de vurmasam bile ağzına tükürürüm diyor. Bu anlamına denk geliyor yani. Benim anladığım şey budur. Diyor ki ben bir komutanı vuruyorum. 3 tane düşmanım da %50 şansıma da debuff veriyorum. Bu ne anlama geliyor? Yani burada ben size söyleyeyim. Sağladığı her 5 güçlendirme etkisi için bu komutanın birliği 3 saniye boyunca kötülük etkisi kazanıyor. Doğrudan hasar veya gerçek hasar verdiğinde hafif yaralı birimlerin %50 oranında hasar faktörünün %50'sine eşit bir iyileştirme oranına sahip oluyor. Bekleme süresi 3 saniye. Bu debufflar nereden geliyor abi? Ben size söyleyeyim. Kendisi Alp Aslan'ın kahraman aslanı ve uz okçuluğu. Yani burada buradan direkt veriyor. Delme etkisini buradan kazanıyor. Oğuz okçuluğu da. Tamam mı? Buradan da bu komutan becerilerinde buradan bakın hedef uygulanıyor arkadaşlar. Burada debuffları veriyor. Diyor ki ben bu ikisinden burada bir iki beceride, yani bu becerilerin sana debuff veriyor arkadaşım. Tamam mı? Bu ikisi, yani diyor ki eğer ki bu komutanı Kınşi ile beraber kullanırsan ben düşmanın ağzına sıçarım. Bu bir. İkincisi de debuff da veririm karşıdakilere. Bu ne anlama geliyor? Kınşi de arkasından 1, 2, 3, 4, 5, 6 maşallahsı var. Hiç kimseyi beklemiyor. Herkese vuruyor. Aldığı düşmandaki 3 hedefte %50 şansla aldığı debuffları buradan Kınşi'yi telafi eder, vuruyor. Tomris'te de bazı becerileri vardır. Tomris'in mesela buradan da karşı saldırı beceriyle ve Herman'da Mondrok köksü ve düşmüş kartallarıyla becerilere etkisi vardır. Yani burada debufflar vardır arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Doğrudan hasar faktörü 200, zehirlenen kıtaların için hasar azaltması vardır. %1'lik. Buradan da ne diyor? Savunma azaltması var. Yani diyor ki beni eğer ki Herman dedi kullanırsan yine de iş yaparım, yine de yaparım, yine de yaparım, inatla yaparım. Diyor ki beni kullanmak zorundasın bu komutan. Aslında yavaşlatma etkileri hedef birliğin yürüyüş hızını azaltan etkileridir. Normal olumsuz, yani her şey oluyor. Savunma düşürmek, sağlık düşürmek, bilmiyorum silahsız bırakmak. Her ne olursa olsun herhangi bir komutanın debuff'ı varsa bu komutanda da kullanırsan yine de yapıyor. Hiç yok mu debuff komutanı? Herman de yok mu? Kınşi ile beraber mi kullanıyorsun? Zaten kendisi 2 beceri vardır. Buradan da gördüğünüz gibi Oğuz okçuluk ve kahraman aslanı becerileriyle etkileniyor. Yani burada bu beceri etkileniyor. %100'dür. O yüzden bu beceri de inanılmaz sağlıklı bir şeydir. Part artışı. Bu komutan bir sahadaysa, tamam mı, aktif bir yetenek kullandığında zaten yetenekleri aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bu komutan birliği hedef birliğe doğrudan hasar veriyor. Hasar faktörü nedir? Eşittir ki hedef birlik üzerindeki olumsuz etki sayısı %100. Maksimum hasarı 1000. Bu ne anlama geliyor? Doğrudan hasar veriyor. Diyor ki abi hasar faktörünü nasıl veriyorum? Hedef birliğin, yani düşmandaki birliğin üzerindeki o etkisiz bufflar, debufflardır. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 kaç tane debuff komutanınız varsa hepsine birer tane 100 al abi. Maksimumda 1000 tane hasar faktöre kadar geçiyor. Ama 1000 tane hasar faktörü sadece kendi kıtasından dahil mi olmak üzere o kıtaya, yoksa bunun vurduğu, yani o komutanın düşmanın vurduğu kıtanın, tamam mı, mesela benim diğer komutanlarım da debuff veriyorsa o kıtaya onlar da etkileniyor. Burada o hasar faktörü veriyor. Bunu tamamen anlamış değilim. Ancak burada öyleyse yani bu Alp Aslan her türlü kullanılıyor. Olmazsa da kullanılır.
En azından buradan da doğrudan hasar faktörü hiçbir şey olmasa bir kişi 5 kıtada kullanıyorsa yani 2 kıtası okçuysa burada 4 tane debuff vardır. 4 tane debuff vardır yani etkiler. 2 tane kendisinden 2 tane de Herman'ından yani 4 tane debuff oldu abi. Hayvan 400'ü oradan vuruyor. Diğer kıtalarımda varsa olumsuz etki bitti gitti yani. Ve bunlar birikim yapıyor. Yani buradaki gördüğünüz bakın burada diyor ki birikim yapıyorum bakın. Mesela 3 kez birikebiliyor abi. 3 kez birikebiliyor. Bakın 3 kez 300. 2 tane oradan mı? 500 oldu. Yani burada arkadaşım bu beceriyle hayvan gibi çalışıyor. Ve bu komutan birliği yetenek hasarı verdiğinde 3 saniye boyunca %10 daha az hasar alma şansı %50'dir. %10 da diyor ki abi ben bu beceriyi kullanıyorum. Kullandığımda yetenek hasarı verdiğimde 3 saniyede %10 daha az hasar alıyorum arkadaşlar. Daha ne olsun? Hele de daha bir komutan daha vardır. Bu daha bir becerisi vardır. Fetihlerin babası bu komutan birliği bir zayıflatma etkisi uyguladığında etkilenen hedefler 5 saniye boyunca %5 savunmayı kaybediyor. Zaten abi alıyor. Yani düşman %100 alıyor. Bu komutan %100 aldırıyor. O yüzden bu komutanı full kullanacaksın. Diyor ki 5 saniye boyunca %5 savunmayı kaybediyor düşman. Bu etki en fazla 2 kez birikebiliyor. Yani 5-5-10. Bakın buradan da debuff vardır bu komutandan. Ulan hayvandır lan bu komutan. Debuff vardır abi. Bu komutanın vurduğu her hedef yere yapışır yani. Hele Kenshi varken, Zhigliang varken, Baiki varken, Liuche varken, ne bileyim Arthur Pendragon varken, Achilles varken, Gamgam varken bu komutan bir felakete dönüyor yani. Bu etki en fazla 2 kez birikebiliyor ve her birikim kazandığında süresi sıfırlanıyor. Saniyede en fazla 3 kez tetiklenebiliyor. Saniyede 3 kez. Her seferinde de 5-5 abi. 2 kez birikebiliyorsa 5-5-10. Yani her saniyede 3 kez abi bitti yani bu iş. Tamam mı? Bu komutan birliği iyileştirme veya güçlendirme sağladığında iyileştiren veya güçlendiren hedefler 5 saniye boyunca %2 savunmayı kazanıyor. Yani kendileri savunmayı kazanıyor. Bu etki en fazla 5 kez birikebiliyor ve her yeni birikim kazandığında süresi sıfırlanıyor. Saniyede en fazla 3 kez tetiklenebiliyor ve her hedef birlik saniyeden en fazla bir kez bu etkiyi tetikleyebiliyor. Bir bekleme süresi de 1 saniye. Abi bu komutan bitti incelemesi. Bu komutanı ben size böyle bir şey söyleyeyim. Alparslan Kinshi'yi kullan tek kıta bak tek kıta. Benim düşüncem böyledir. Zaten kendisi de buff'ları vardır. Tek kıta ben Alparslan Kinshi'yi mükemmel buluyorum. Yani abi vurur hayvan gibi vurur. Hem debuff veriyor hem vuruyor hem sağlam vuracak abi. Kendisi de yüksek bir beceri hasarı vardır yani. Zhugliang'dan bile yüksek oluyor. Abi mükemmeldir. Tamam mı? Aldın abi. Zevkini yaşa. Bir de bir öfke borusu zaten buradan geliyor. Geçen günde bir onu da tartıştık. Öfke borusu da buradan geliyor abi. Öfke borusu da tak beceriyle beraber bitti yani bu iş. Tek kıta. 2 kıta okçu oynamak isteyen ben olsam 2 kıta okçu oynamak istiyorsam Kenshin Zhuliang, Alparslan Hermen. 4 tane 5 tane zehirlenme etkisi vardır abi bu komutanlarda beraber. Yani düşmanın içinden eder. Bu kadarı söyleyeyim size. Ben olsam tek kıta şu an Zhugliang'ım vardır. Yoksa fullerdim yani. Tek kıta oynamak istiyorsunuz bu oluyor. 2 kıta oynamak istiyorsunuz yine de söylediğim gibi Kenshi, Zhugliang, Alparslan Hermen veya hatta Alparslan, Kenshi, Zhugliang Hermen ama Zhugliang Hermen'in gidi düşük kalıyor yani. O yüzden Kenshi Zhugliang gayet iyidir. Alparslan Hermen de beraber herkesin içinden geçer. Bu benim düşüncemdir. Geri kalanı da size kalmıştır tabii ki. Sizin de düşünceleriniz nelerdir bilmiyorum. Onları da yorumlarda yazarsınız. İkinci komutanımız da garnizon komutanı. Abi garnizon komutanı da Hayam Vuruk. Garnizon komutanı okçuda gerçekten geride kalmıştır yani onu da size söyleyeyim. Ama hayır yani okçu garnizon beceri yetenek ağacı sahiptir abi. Bu adam da Çinli. Değil mi? Abi ben anlamadım bu Çinli komutanlar bitmiyor. Komutan becerisi hedef türü tek vuruyor. Öfke gerekmesini 1000, hedef birliği de doğrudan hasar veriyor 2500. Düşmandan da saldırı azaltması var %10. Abi hasar
iyileştirme oranı da diyor ki abi 10 saniye boyunca yıkıcı etkisi kazanıyor. Doğrudan hasar veya gerçek hasar verdiğinde hasar faktörünün %50'sine eşit oranında hafif yaralı birimlerin iyileştiriyor abi. Yani bunu abi direkt bu komutanı, tamam mı? Çoğukla beraber bitti gitti yani. Yıkılmaz bir ikilik oldu. O zaten okçu şapur her şeyin içinden geçiyor. Okçu rallisi. Okçu garnizonu da gayet güçlü yaptı ve var artık bir şey yaramıyor gibi geldi yani. İkinci komutana yani burada ikinci becerisi diyor ki komutan okçu birlikleri şu kazanımları elde eder. %30 saldırı, %10 sağlık. Bu komutan birliği yalnızca okçu birlikleri ise %10 daha az hasar alıyor. Ne güzel, ne kadar net bir şekilde yazmış. Yazmış, net yazmış yani. Net diyor ki ben kullanacağım. Meta'ya da gireceğim. Trovulan kapısı. Eğer bu komutan bir garnizon, yani bu komutan tamamen 3. becerisi garnizondur. Garnizon olarak görev yapıyorsa birliklerin iyileştirme ve kalkan etkilerinin %10 bonusu olur. Rakip birlik darbe hasarı aldığında saldırganın öfke kazanma hızını 2 saniye boyunca %20 azaltma şansı %50'dir. Abi bununla garnizonda duracaksın. %40 da savunma kıran şey vardı, gang vardı. Herkes oradan da ralliye vuruyor ya. Artık bitti yani bu iş. Bu komutan gerçekten mükemmeldir ya. Eğer bu komutan bir kalede yani kendi garnizonumuzda da rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Kaybeden her onluk garnizon birliği için bir olumsuz etkiyi temizliyor. 10 saniye boyunca %5 daha fazla hasar veriyor. Maksimum %15'e kadar gidiyor. Tamam. Buradan da eğer bu komutan bir garnizon. Abi bunu açık alanda hiçbir şekilde kullanamazsınız. Bu komutan bitti. Yani açık alanda kullanın bence delirmiş durumdadır. Vaziyettedir. Size söyleyeyim. Çünkü hep becerileri garnizonda. Eğer bu komutan bir garnizon komutanı olarak görev yapıyorsa birliklerin savunma gücünü %10 artırıyor. Verilen her iki temel saldırı, karşı saldırı hasarı için bu komutan birliği hedef birliğe veya saldırgan anında doğrudan hasar veriyor. Hasar faktörü de 200. Bu etki saniyede en fazla 6 kez tetiklenebiliyor. Saniyede 6 kez mi? Şaka yapıyorsun. Oğlum tık 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 tık. Öyle de olmuyor yani. Bekleme süresi de 4 saniye. Ayvantan'ın zaferinin beceri hasarına ve gerçek hasarında %10 daha fazla hasar veriyor. Tamam. Kontrol etkisiyle karşılaştığında bu komutan birliği bu etkiyi ortadan kaldırır ve 3 saniye boyunca %50 daha fazla karşı saldırı hasarı verir. Bekleme süresi 3 saniye. Abi bu komutan, tamam mı? Bu komutan Hayan Vuruk. Abi zaten garnizonda pek de fazla bir şey yok. Yani garnizonları biliyoruz. Ama bu komutan Cheok'la beraber iyileştirme etkileri aldığında Cheok, yani buradaki gördüğünüz gibi Cheoyong. Cheoyong ile birlikte okçu garnizonu oluyor yani. Cheoyong'da. Çünkü diğer garnizon komutanlarımız gerçekten çok eskide kaldı. Ve buradan da Heraklius'la beraber muhtemelen böyle bir şekilde garnizonlarımızla kullanıyoruz. Ancak çok artık neredeyse devri bitti. Aslında bir piyade rallisi geliyorsa yani burada bu komutanı Moroki Çoğuk ile beraber çoğuyla kullanırsınız abi piyadeyi delir. Yani piyade artık garnizonda okçu garnizonun karşılığında pek de fazla bir şey yapamıyor aslında. Onu da size söyleyebilirim. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz lütfen bir tane beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok vır vır yaptım. Ancak bunlar mecburiyettendir yani. Beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Komutanı Alparslan hakkında neler söylüyorsunuz? Yani neler düşünceniz varsa yorumlarda yazarsınız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.